Çok kötü kokuyor bu evler bu arada ya. Silik kokuyor bu evler, sevmiyorum. Herkese selam. Merhabalar, günaydınlar. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Gatini Park'a gidiyoruz. Şimdi spesifik olarak bir sürü nokta var ama Gatini Park'ın içinde hepsi diye böyle diyorum. Önce biz daha önceden bir Pink Lake'e gittik. Belki buraya gitmeyebiliriz ama onun dışında böyle 2-3 tane daha nokta var. Şöyle bu belediye mi diyeyim, devlet mi diyeyim var? Ücretsiz ya işte. Hani bir tanesi düzenliyor artık, kim düzenliyorsa. Belli bir noktalar var. Oradan biniyorsunuz Ottawa'dan. İşte Gatineau'ya götürüyor. Şöyle shuttle dediğimiz şey, bu ücretsiz olan şey bu arada arabası, otobüsü diyeyim. Okul otobüsü bu arada. Evet. Hani ben Sarı otobüslerden. aynen o Amerikan vari olanlardan. Hani ben hiç bunlara binerim diye düşünmüyordum da böyle garip bir şekilde biniyoruz yani şu an. Bakalım. Evet, şimdi Mackenzie Chink diye bir yere geldik. Bu parkın içinde bir bölge şu an. Ya normalde otobüsün içinde anlatmaya devam edecektik de çok sallandığı için böyle güzel olmadı, o yüzden beğenmedik. Dedim Evet. inince konuşuruz demiştim Elif'e. Şimdi burası çok kalabalık bu arada. İnanılmaz kalabalık yani. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Bu kadar kalabalık Ben de olacağını. tahmin Shuttle'la değil etmiyordum ya. yani şey olarak. Arabayla çok gelen olmuş. Hı hı. Hani park yeri falan bayağı full. Hani içeride ne var şu an bilmiyoruz ama bakalım. O shuttle'la alakalı da şöyle aslında servis gibi ücretsiz. Otobüse ne kadarını söyleyebildik ben hatırlamıyorum, o yüzden tekrar söyleyeyim. 60 kişilik böyle kontenjanı varmış ve 20 dakikada bir kalkıyor, işte binebiliyorsunuz her duraktan falan. Yani koskoca bayağı büyük 361 kilometre karelik bir Gatineau Park var. Bayağı büyük bir alan. Zaten normalde tek başınıza gezmeniz mümkün değil, yani bayağı büyük. Orada bazı duraklarında duruyor, işte yaklaşık 10 tane falan durma noktası var diyeyim, durağı var. Ve hangisini istiyorsanız durabiliyorsunuz. Biz bir önceki durakta Pink Lake'e daha önce bisikletle gelmiştik. 32 kilometre sürmüştük o zaman. Şimdi orada zamanımız kalırsa gezelim dedik Yani orayı. dönüşte aynen canımız isterse gezeriz dedik yani. Aynen. Şimdi bir de bunun dönüş şeyi de var. Son shuttle'ı kaçırırsan kendini dönmen gerekiyor falan filan. Hı hı. Öyle dedik yani. Bir de otobüste bize şöyle bir harita verdiler. Yine bu durakları vesaire falan görebiliyorsunuz şöyle. Burası da Mackenzie'nin eviymiş herhalde. Anlamadım, bir sürü şey yazıyor da yani çok soğukmuş bu arada, nasıl yaşıyormuş bu adam. Evet. Şöminesi falan yanmıyor da. Ama gayet ne bir artı bir gibi bir şey, ben anlamadım nasıl kral bu, nasıl prime minister, ben bir artı bir evde yaşıyormuş adam ya. Ya burası bence onun şey evi. Dinlenme evi. Takılma aynen. Takılma. Yani, orman evi Şimdi falan. ben bir ortalığı göstereyim kısaca. Burada ücretsiz tuvaletler var kullanabileceğiniz. Burada bir çocukların oynaması için oyuncaklar falan koymuşlar sanırım. Zaten Kanada'da bayıldığım bir şeydi yani. Burada bayağı güzel bir manzara var. Burası da yatak odasıymış. Adamın daması var işte. Bunlar şeye benzemiyor mu peki? Neye? Salçalı sosise. Ya ne alaka? Şunlar işte bak. Benziyor bu arada. Canım çekti. Ama ben anlamadım harbiden yani. Bu adam bir artı birde mi yaşıyormuş, ne yapıyormuş? Devam edeceğiz şimdi. Evet, başka O yerlere zaman bakalım. görürüz. Adamın evi de buraymış bu arada. Orası neymiş biliyor musunuz? Adam karıyla kavga edince oraya gidiyormuş. Orada Çok yatıyormuş. terbiyesizsin ya. Buyurun. Çok kötü kokuyor bu evler bu arada ya. Basılmıyor ki. Şöyle basıyormuş gibi yapayım. Niye basılmıyor? Bilmiyorum.
Bütün yataklar hep tek kişilik. Ha mesela şimdi şöyle bir şey var da bu annesiymiş. Mesela. Annesi birlikte yaşıyormuş herhalde. Çünkü bu odayı Evet. bu oda onun annesinin odasıymış. Burada da bir yatak var ama mesela bu arada. Bu kimin o zaman? İçeride bir tane daha yatak var mesela. Yani bilmiyorum ne. Misafir Yani okumaya odasıdır. çalışıyorum ama bakacağız artık. Mesela şey işte var, mesela kız kardeşi. Bu da. Bilmiyorum. Ama manzaralar çok iyi. Burası da banyoları. Çok tatlı bence. Şuraya zoom at şimdi. Mutfak bence çok güzel bu arada ya. Senin mutfağında ne? Benim favori yerim burası oldu. Manzara da çok güzel yani. Bir de bayağı büyükmüş. Baksana evin en büyük yeri yani. Neredeyse bütün odalar arasında 2-3 kat falan fark var yani. Bir şey yaptım ben. Dedim hani bir araştırayım bu adamın hayatını falan. Yani çünkü hani yazılanlardan şey yapıyoruz, adamın hayatına dair bir şey göremedim. Neyse, meğer adam harbiden hiç evlenmemiş. Ben o da bir çalışana sordum. İnternete çekmiyor burada. E, O da hiç evlenmediğini söyledi. Yani bir de burası da şeymiş. Yani dedim burası aile evi mi falan. Hani bu arada şeyden anladım ben. Odaların hepsinde tek kişilik yatak var. Hiç çift kişilik yatak yok falan. Evet. Hani oradan merak edip de sordum. Sonrası adam anlattı işte. Bir de hani üzücü olan bir şey, adamın 1915 ile 22 arasında e, önce kız kardeşi ölüyor. Sonra babası ölüyor. Sonra annesi ölüyor. Sonra bir de erkek kardeşi ölüyor. Hastalıktan Şeyden mıydı? neydi o? İspanyol gribi İspanyol miydi? gribi. Aynen. Ondan Hastalık. ölüyor mesela. Adam öyle bir hayatı varmış yani, zor. Karşı tarafta yaşayanlar var. Sevgili Ömer Bey, yolculuğumuzu beğendiniz mi? Şimdilik güzel ya. Orman kısımları falan filan. Daha bir Renkler de çok bu güzel. daha bir de bu bizim ilk yerimiz. Bakalım. Silik kokuyor bu evler, sevmiyorum. Şurası evcil bir hayvanı mı vardı acaba? Aa, Acaba. olabilir. Çok tatlı. Evet, tamam, yine çift kişilik yatak yok ama bak mesela 1,5 kişilik var en azından. Ömer şu sandalyelerin çok rahatsız olduğunu düşünüyor. Öyle. Ha bir de ben çok kilolu olmadığım için mesela böyle sert bir yere oturduğum zaman bana kendi kemiklerim batıyor yani. Mesela hiç sevmem yani böyle yerlerde oturmayı. Burası benim favori odam. Bayıldım. Çok tatlı. Çok girly. Bu arada direkt şeye çıkıyor yani terasa falan çıkıyor. Lavabosu da var. Odanın için tam tembel işi yani. Bu arada da şeymiş bu arada. Erkek kardeşi burada yatıyormuş. Şeyden dolayı. Rüzgar olan günlerde gıcırdıyor herhalde ev. Burası en sessiz odalardan biriymiş. O Erkek yüzden. kardeşi mi? Hı hı. Ama kadın eşyaları var. Tamam.
Kız kardeşi de gelince burada kalıyormuş. Yani Hmm. misafir odası burası işte. Anladım. Adam medium falan çağırıyormuş ya. Vardır İlginç bir yani. bildiği. Ama adamın çok şeyi var baksana. Kaç tane çalışma odası? Her yeri çalışma odası adamın ya. Evet. Ne yapacak canım? Adam meşgul adam yani. Tamam da şey mi yapıyor? O kadar acil ki şu odada çalışmam lazım. Hemen ilk odaya gireyim. İnanılmaz manzara ya. Alan bayağı büyükmüş bu arada ya. Yaklaşık bir 3-4 tane falan ev gezdik şimdi. Sanıyorum şu gezdiğimizde sonuncusu artık. Burayı bitirdik gibi ya. O kalıntıları falan da gezdik, bitirdik. Zaten 2 saatten fazla buradayız ya. Belki 3 saate Evet yakın evet yani. ama alan gerçekten çok büyük. Yani Hı hı. şey değil aslında hani böyle mesela 3-4 tane küçük ev var işte kalıntılar, tarihi eser şeyleri var, sergi var mesela. Hani toplasanız aslında çok uzun sürmez ama bir yerden bir yere gitme süresi çok uzun sürüyor yani. Bu ücretsiz servislerin bir son saati var ve saat 4 küsur, 4.30 mu 4.15 mi ne? Eğer onu kaçırırsanız buradan taksiyle dönmek zorundasınız. Biz de hani o yüzden birazcık şey yapıyoruz aslında. Hani zaman sıkıntımız olduğu için. Sabah bayağı erken uyandık bu arada. Hı hı. Ömer'in o yüzden biraz morali bozuk bugün. Yo ya benim sabah ilk kalktığımda biraz gözlerim yanıyor falan da sonra düzeliyor. Şimdi Gatineau Park'ın bir sonraki noktasına geldik. Burası Kral Dağı olarak geçiyor. King Mountain. Bakalım şimdi yukarı çıkacağız. Ne kadar yolumuz var bilmiyorum. 1 kilometre. Bu kadar yüksek çıkmak için çok da uygun giyinmemişiz sanki ya. Ne diyorsun? Ama şey ya merdiven var. Var da çok da konforlu değil. Mesela burası taş yani her yer. Yavaş yavaş çıkacaksın işte. Dağ geziyoruz. Biz zaten hiçbir yere uygun şey yapmıyoruz ki. Giyinmiyoruz ki yani. 30 kilometre bisiklet sürdük. Herkes bize bakıyor. Adamlarda tayt var. Evet, Ömer bu konuda bayağı şey yapmıştı, üzülmüştü ya, Kaskı var. kıyamam. Bisikletlere zaten. Adam pedala bir basıyor 2 kilometre gidiyor bir pedalla. Kamera arkasını göstermeyeyim ama çok sinirli şu an. Kızdırıyorum çünkü. Evet, çünkü çok açım ve durup yemek yemek istiyorum. Bu arada tam bir Türk aileler gibi yemeğimizi yanımızda taşıyoruz biz her yerde. Herkes yapıyor canım. O şey ki. O diğer yerde piknik alanı gibi bir yer vardı. Millet yemek yiyordu yani. Böyle. Evet ama kafeler falan da vardı. Bilmiyorum ya, bence bu bizim Türklerde çok fazla. Bence güzel bir şey Bence bu daha fazla burada. Buradaki insanlarda. diyorsun. Evet, yemek yanında taşıma şeyi. Bir yere giderken. Bilmiyorum. Çünkü her yerde görüyorum yani. Yani enerjim zaten aşırı düştü. Bir de dağın tepesine tırmanıyoruz yani. Yürürken de sadece yere bakıyorum bu arada. Çünkü o kadar engebeli ki yani bakmadığım an düşerim yani. Doğal yol. Challenge. Ömer ve Elif'in gezme günü. Ya bunun gerçek fındığa benziyor ya. Fındık zaten o bence. Bence bunlar meşe palamını da. Göster. Hayır tam öyle gözüküyor oradan. Ama şu var işte. Normalde şöyle. Düşün. Hmm. Evet olabilir. Tam açayım ya bir tane. Ha? Açayım Yerim. diyorsun zaten. Yerim, açım. Bitmeyecek galiba bu ya. Düzgün bir merdiven yok yani. Ömer merdiven var falan dedi ama yok. Bu ne demek? Şey demek, daha fazla ilerlemeyin. Tam merdiven işte. Aha. Oradan da sesler geliyor ya. Şurada da çok küçük ya. Sincap var kesin. Alıştık artık sincap falan. Yani. Mesela sor şimdi. Sincap mı? Kedi mi? Sokak kedisi mi? Sincap mı, kedi mi? Bence sincap. Ayıp edersin ya. Gerçekten ayıp edersin. Niye?
Kediler ne kadar tatlı. Sincap'ı sevemiyorsun bile. Ya Türkiye'de kediler pis. Değil mi sokak kedileri? Yalan Yok mı? be. Ya, üzülüyorum ben de onlara bu arada zaten de. Türkiye'deki kediler, sokak kedileri bence bayağı bakımlı ya. Bizim halkımız bakıyor yani. Bakma sen. Ben pis görüyorum. Çöp karıştırıyorlar. Yazık. Açlıktan. Hayır, bir iniyoruz bir çıkıyoruz, onu anlamadım ben. Geldik herhalde. Geldik. O kadar ağladığına değecek mi bakalım. Değmeyecek bence. Dönüyorum o zaman hadi gel. Hadi gel Hı gel. hı. Yemek yiyeceğim burada. Oturup. Geldik sanıyorduk ama gelmemişiz. Yani aslında yine güzel bir manzara vardı ama o kırmızı yapraklı manzara yoktu. Kırmızı yüzden- yapraklı manzara ne demek? Kırmızı yaprakların olduğu manzara. Kırmızı yapraklı ağaçların olduğu manzara. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Kırmızı yapraklı manzara işte. Tamam. Gittikçe üzerimizi çıkarmaya başladık. Ömer de ben de. Allah'tan ikimiz de içimize tişört giymişiz yani. Ömer bana diyor ki Taylor Swift evleniyormuş galiba. Ne bileyim ben. Bir daha söyle. Evlenmiş mi? Ben Evlenmedi. Selena Gomez evlendi diye biliyorum. Daha yeni. Hayır, neye bayılıyorum biliyor musun? Ömer'in böyle çok saçma anlarda konumuz bu bile değilken ve buna benzer bir şey bile konuşmuyorken Konumuz birden- ne? yemek. Değil. Benim değil mesela. O senin konun. Benim yemek Benim konum Taylor Swift. Hayır, Ya da Selena Gomez. bunu nasıl düşündün mesela şu anda? Aklıma geldi bir kere. Of, çok yoruldum ya. Tamam geldin işte hadi. Geldin mi gerçekten? Geldin gerçekten. İşte Pardon. Elif'in lafını böldüm Kırmızı ama yapraklı manzarası. evet işte bahsettiği o kırmızı yapraklı manzara bu. Zoom atabiliyor muyum? Ha böyle işte. Evet. Kırmızı yaprak al. Kırmızı yaprak şunlar işte. Evet çıkalım zoom'dan. İyi lan ben bu kamera işinde iyiyim ya galiba. İyi misin? Dur bakayım. Kameramanım- Ben uzaklaşıyorum sen bana geliyorsun ama. Kameramanım hocam. olmaz mısın? Elif hocam. Şimdi Elif'in beğendiği manzara bu. Şurayı beğenmedi. Evet. Çünkü orası Türkiye'de de var. Ortaca'ya benziyor yani. O çizgi Eskişehir'e benziyor. Her yer Eskişehir'e benzetiyorsun. Hiç Eskişehir'e benzemiyor ama. Ben sana Bozdağ'a doğru çık bak nasıl çıkıyor orası. Neyse. Hı? Boş ver. Güzel ama manzara dediğin gibi. Ve o tarafta daha çok baktığın zaman bence. Şu anıt gibi bir şey de çek. Çekelim Elif Hanım. Sana. Ne anlam var okudun mu? Evet. Bunu biri bağışlamış. Mulvihi. Aç mısın? Evet, çok İyi, acım. tamam, hadi yemek Sinirlerim çok bozuk. Bay bay. Şimdi yemeklerimizi gösteriyorum. Suyumuz var. Limonatamız var. Burada böyle hiç denemediğimiz peynirli çubuklar var. Yani Türkiye'de de buna benzer şeyler vardır diye düşünüyorum. Ama cheddarlı olabilir bu. Bir de şöyle çikolatalı, kruvasanımsı ama kruvasan olmayan şeylerimiz var. Şimdi direkt bunları yiyeceğiz. Hepsini. Kırmızı yaprak manzarasına karşı. Birazcık. Sarı diyelim. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bu kırmızı yaprak burada gerçekten önemli bir şey. Daha önce söylemiş miydim? Web sitelerde falan şey oluyor. Burada ulusal parkları görebileceğiniz web siteleri var ve orada yaprağın ne kadar kızardığını görüyorsunuz. Mesela turuncu mu, sarı mı, kıpkırmızı mı falan. Yani ona göre seyahat edebiliyorsunuz. Bence müthiş bir şey yani. Tam ortadan bölmek ister misin? Yersen ben sonra yerim. Niye? Tam ortadan bölüp yiyelim. Al. Cheddar gibi kokuyor. Kupkuru bir şey var ya. Yeniden şunların hamur işine güvenmek. Doydunuz mu? Baba el ador yer. Buraya koyacağım. Koyma. Koyacağım. Ne dedim? Doyduk mu? Doymadık. Ama bak şöyle diyeyim. Elif sabah yemekleri koyuyordu. Ben dedim ki bu dedim yetmez. Elif dedi ki sanki akşama kadar mı orada duracağız dedi.
İki tanecik şey aldı geçti. Tam Yani. tersi oldu bu arada. Hayır. Ben Ömer'e 500 kere dedim ki yeter mi yeter mi? Dedi ben nereden bileyim bilmem ne falan. Dedim bu kadar aldım, bu okey mi dedim. Tabii dedi yeter dedi. Bütün gün mü orada duracağız sanki bilmem ne falan dedi bana. Yanlış Ben de hatırlıyorum. dedim ki iyi o zaman. Yanlış hatırlıyorum ama neyse. Yetmedi işte yemekler. Doymadık senin yüzünden. Al kırmızı yaprak manzarası buradadır işte. Senin dediğin. Olabilir. Belli zaten kalabalıktan. Peki kırmızı yaprak sarması diye bir şey var mı? Hayır. Manzaramıza geldik. Gerçekten çok güzel görünüyor bu arada. Ne diyorsun? Kırmızı yaprak manzarası diyorum. Tamam o kadar aldın gel işte tamam. Al. Bu Evet. yani. Yani bu alana geldiğinizde iki tane yol ayrımı oluyor. Bir sağa bir sola gidebiliyorsunuz. İkisinde de aynı şey yazıyordu. Biz sağdakine gittik rastgele. Ama buradaki yol çok iyiymiş yani. Her yerde merdiven falan var. Diyorum ki hani bir de yokuş çıkarken keşke buradan gelmiş olsaydık. Ama o zaman da oradan dönecektin işte. Evet. Daha 2 dakika olmadı. Yol çok güzel diyeli. Şimdi yokuş çıkıyoruz tekrardan. Yani hiç anlamadım. Giderken de yokuş çıktık. Şimdi dönerken de yokuş çıkıyoruz.